Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir White House Survival videosuyla tekrardan sizlerleyim. Bugünkü videomuz Geleceğin Yıldızları 3700 sunucusunda Sadık abinin hesabını inceleyeceğiz. Bu eyaletin ve bu hesabın hikayesini dinleyeceğiz. Sadık abi selamlar, hoş geldin. Merhaba Çağrı'cığım, hayırlı akşamlar olsun, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim abi. Abi senin hesabı ben çok merak ediyorum. Senin hesabın namı biraz hızlı yayıldı. Yani şöyle biz seninle tanışmıyorduk zaten. En azından herhangi bir iletişimimiz olmamıştı. Geçenlerde Evet, efsanevi bir savaş yayıldı. Bu 77. sunucudaki AKB ekibinin e, yan eyaleti mi diyeyim artık oradaki oyuncuların diğer şeyiyle eşleştiniz. Bir rakip eyaletle eşleştiniz. Ve o evet göstereyim ben. eyaletteki tabii o eyaletteki bu arkadaşlarla SVS savaşı yaptınız ve içeriye giremediler savaşta. Evet, aynen öyle oldu. Yani kafa kafaya ya da herhangi bir şeyi falan geçiyorum. Gerçekten oyunculara şeye izin vermediniz. Şatoya girmelerine bile izin vermediniz. Bir Normalde kere girebildiler, evet, o da şehirlere saldırdı artık yani savaşa kazanamayacağını anladı. Şehirlere saldırmaya başladı. 7 dakika sadece içeri girebildi. Onun dışında kaleyi bizim ekip vermedi ona. çok iyi. Normalde 3700. sunucusundaki oyuncular oyuna biraz daha hani yeni başlayan oyuncular olduğu için biz biraz daha hani acemi, tecrübesiz olarak düşünüyoruz ama siz hem para yatırma, hesap gücü olarak hem çok güçlü bir hesabınız var ama rakibin sizden 5-6 kat daha fazla gücü var. Muhtemelen yatırılan oyuna para miktarı da senin herhalde 7x ya da 8x daha fazla para atmıştır diye düşünüyorum. Sende dünya görünümü var mı Muhtemelen. abi? Benim hesapta dünya görünümü Eee, alevli meteorum var. Don küresi de %20'de. İşte Yani bu o çok bunu absürt. tamamen tamamlamış. Evet, Evet, 100. günde daha dünya günün biz 20'deyken rakip Allah bilir kaç gün önce daha aldı bunu ve yatırılan paranın evet, haddi hesabı yok ve şatoda karşılaşıyorsunuz. Eyaletindeki diğer oyuncular da zayıf oyuncular değil rakibin ama ona rağmen içeri giremiyorlar. İnanılmaz güzel bir savaş olmuş. Keşke izleme şansımız olsaydı ama maalesef olmadı. evet. İstersen merak eden arkadaşlar vardır. Hem o şeye bakalım şato durumuna. Ondan sonra da 3 saat 47 dakikayla almışsınız. 1 saat 12 dakika Biz sadece şey zaten yapabilmişler. bıraktıktan sonra o 1 saati aldılar. Yani o 1 saat tutmadılar. Biz, iftar vaktine denk geldi. Evet. Biz, 3 saatte oldu, biz bıraktık. Onlar girdi kaleye. Alabildikleri sadece 7 dakikaydı. Onun dışında bir şey alma şansları olmadı. Olmadı. Elimizde raporlar varsa onları merak ediyorum ama öncesinde hesap merak eden arkadaşlar vardır. Hızlı bir hesaba göz atsak olur mu? Mesela VIP'e bassak ben Tabii ki. yönlendirsem seni. Hemen Önce bir VIP'e basalım abi tekrar geriye dönüp. Eyaletin gününe bekleyin. 112 gündür VIP 12. şeydesin. Meteorumuz var. Tamam. Profil resmine tıklar mısın abi? Don küremiz 20'de. Şef donanımların fulllemişsin. Tılsımların henüz Evet. 6-7 seviyelerde ama nişancıda inanılmaz bir şey görüyorum. 9'ları Evet, görüyoruz. nişancılar 9'ları görüyoruz. Çünkü, yani, senin videolarına da teşekkür ediyoruz. Bütün bu raporları vs.yi, yani, neticede kaynaklar sınırlı. Bir yere Evet. karar vermek gerekiyor. Yani, ya hepsini eşit dağıtmak lazım ya ağırlığı bir yere kaydırmak lazım. Hani, senin videoların da yönlendirmesiyle buradan teşekkür ediyoruz. Bizim ekip çok istifade etti senin videolarından. Yani TR5'e gelene kadar çünkü biz daha S3'teyiz. S3 daha Evet. yeni geldi bize. Biz bu savaşı yaparken, bu Alonso, Jero ve Fili kombosuyla yaptık. Yani S3 bize daha yeni geldi. Evet. Daha S2'deyiz. S2'deyken ben dedim ki ya biz mızrakçı ya da piyadeye çok ağırlık vermek yerine burada okçu çok güçlü gözüküyor erken tiyarlarda. Evet. Yatırımı okçuya yapma kararı aldım ve bunun da meyvesini topladık. Rakip mızrakçı oynamıştı çünkü raporlarda görebiliriz baktığımız zaman. Evet. Ne kadar askerim var abi? Birlikte de tıklayabilirsen. Hemen, Yine eee, profilden evet, 1,2 milyon ve nişancı ağırlıklı yine biraz piyadeyi savaşta kaybetmiş olabiliriz. evet biraz Kahramanlara bir göz kaybettik. atalım tekrardan. Hemen, Kahraman donanımlarına bakabiliriz. Ee, Yüzü almışız. Ayakkabı 79'da kalmış. Kemerden yüzü alıp direkt 20 ve 100 saldırıyı almışsın. Eldiveni 79'da bırakmışsın.
Her şey çok Evet. iyi. Sadece ayakkabıyı 99 yapsak bir tık sanki daha şey Ama işlevsel olabilirdi şurada gibi. 80'de şeyi almak istemedim. Zaten mitrille yetmedi ona. Evet. Yani bunu 80 yapsam sadece keşifte avantajı olacaktı. Evet. 100'e çıkarsam bir avantajı olabilirdi. Buradaki öldürücülük de 268'den beni 300'e çıkartacaktı. Ona Evet. değmeyeceğini düşündüğüm için bunu burada bıraktım bu Evet. yatırımı. Onun yerine piyadeye birazcık daha yatırım Evet. yapmayı tercih ettim ama şu an burada yaptığım bu yatırım, savaşı kazanmamızda etkili oldu diyebilirim. Evet. Nişancıda bu arada kemeri ya da diğerlerini yükseltmenin bir zararı olmuyor abi. Karşı taraf mızrakçı ağırlıklı oynarsa dediğin gibi özellikle senin için daha büyük avantaj olmuş. Aynen öyle Nişancının oldu. sağlığı ve savunması da senin için bir o kadar değerli olmuştur. Raporlarda, zaten detaylı bakacağız. Ben onu da arkadaşlara göstermek istiyorum. Yani rakipte tam mızrakçı basan rakip denk geldi. Ben, nişancıyı bu şekilde kurgulamasaydım zaten o mızrakçı bizim nişancıyı mahvedecekti. Evet. Bir sağa geçelim abi. Piyadeye bakalım. Burada da 100 ve 79 alınmış. Diğerlerinin abi hesap ne kadar temiz ya. Yani o kadar düzgün her şeyi basıp şey yapmışsın ki yani son zamanlarda gördüğüm en temiz balina hesap oynayışı diyebilirim. Hani bir kuruş paranın çöpe atılmadığını söyleyebilirim açıkçası. Bir Evet. sağa geçebilir Paramız misin? kıymetli çünkü. Evet. Suudlular gibi bu balina arkadaş Suudlu çünkü 550 milyon her şeye basmış. Evet. Bizim kaynaklar sınırlı. Sınırlı olduğu için sadece ihtiyaç kadar basmamız İşte gerekiyor. ne istediğini ne yaptığını bilen bir balina. Bunları 39'da bırakmışsın. İnanılmaz iyi abi. Tam istediğin formasyona uygun bir şekilde yükseltmişsin. Bu arada 3700. yani 110. günlerde bu kahraman donanımlarını bu şekilde yapmak da bayağı bir maliyetli aslında. Hem Evet. çok para yatırıp hem de inanılmaz düzgün yatırmışsın. Tebrikler vallahi abi, eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum. Yo, Çok sizin güzel. sayenizde yani sizin videolarınız olmasaydı bu kadar temiz hesap çünkü kaynaklar sınırlı. Nereye yatıracağını bilmezsen şey yapamazsın. Şimdi zaten şurada eğer şey yaparsak Raporlara. raporları göstermek istiyorum. Raporlarda balinanın parası çok ama ekipmanlarına istiyorsan ben şey yapayım. Şu 99'da kalmış. Evet. Şurada yani 100'e basamadı. Çünkü hesabı kitabı yanlış yaptı. Yani Evet. elindeki muhtemelen mitikler yetmedi diye tahmin ediyorum Evet, ben. mitik donanımlar Eee, yetmemiştir. Yetmediği için bunları 100'e çıkartamadı. Yani aslında bakıldığı zaman 4 tane yüzü var burada. 99'u var. 1, 2, 3, 4'ü 99 Jero'nun. Çok ciddi bir yatırım. Evet. Ama bunların son bonuslarını alamadı. Yani son savunmalarını alamadı, işine yarayacak olanları. Rakip inanılmaz para yatırmış bu arada abi. Yani bayağı fazla para yatırmış. Evet. Yani Ya, tılsımda da rakibin çok iyi. Seviye 9 piyade tılsımları var. evet. Yani benim tılsım seviye 6. Yani Evet. arada ciddi bir Ve fark var. ya aradaki ciddi farkı arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar eyaletin 120. günde oyunun ilk yani 4'e kadar ki en sıkıntılı kısmı aslında bir nevi tılsım. Çünkü tılsım paketleri çok pahalı ve çok az tılsım veriyor. Özellikle oyunun başlarında çok çok daha az veriyor. O yüzden aradaki fiyat farkı skala gitgide açılmaya başlıyor. Arkadaş da bayağı üzülmüştür, tadı kaçmıştır. Ben sağdaki arkadaşın yerinde olsam biraz sıkılırdı canım yani. Evet. Şimdi burada da bonusların olduğu yeri görüyoruz. Evet. Eee, Yani şeyin bonusları gayet iyi gördüğünüz gibi. Evet. Sağ 1580 taraf piyade öldürücülüğü var sağ taraf arkadaşın. düşmanın, sol taraf bizim. Evet. O çok güzel. Yani bayağı güzel. Ya burada aslında şunu diyebiliriz izleyicilere. Bazı arkadaşların genelde şu şekilde bir tavrı oluyor. Whiteout tamamen para üstüne kurulu bir oyun. Parayı atan her türlü kazanıyor. İşte bunun örneği oldu. Arkadaşlar iki tarafta para atıyor. Üç tarafta, dört tarafta herkes para atıyor ama oyunun başına alacağın şeyler sınırlı ya da fullleyeceğin zaman da artık iş tamamen stratejiye dönüyor ve doğru bilinçli oynayışa dönüyor. Burada da görüyoruz rakip en az 4 kat 5 kat daha fazla para yatırmasına rağmen içeride savaşa dahil bile olamamış. Bunun en büyük örneğini şu an senin Hatta sayende göstermiş oluyoruz.
Hatta şöyle göstereyim bu şey meraklı arkadaşlar için. Bakın bize gelen seferberlikler bunlar. 16, 26, 14, Evet. 16, 26, 26, 27, 33. Yani 4 tane seferberlik geldi. Bir tek kişi de saldırmadı bize. Evet. Şimdi bizim ekip o kadar koordineydi ki bu Sal buradaki işte asıl balina hesabı. Üçüncü şey onun. Seferberlik onun. O geldiği zaman bizim kalemiz full. 1 milyon Evet. 90 var içeride. Bundan önce 2 seferberlikten önceki vurduklarını hemen bizim ekip doldurmuş ve doğru şekilde doldurmuş. Bakın yani birazcık piyade az kalmış. 5-2-3 formasyonumuz. Sadece doldurmak da yetmiyor. Doğru şekilde de doldurmuş ekip. Ekip çok koordine. Evet. Karşı tarafın formasyonunda bir sıkıntı yok. Yani şey yanlış anlaşılmasın izleyen arkadaşlar ya bu balina acemi bilmiyor muydu bir şey değil. Bakın rakamlar bu. Eşit seferberlik. FC sayılarına bakalım. FC'si karşı tarafın 2.1, bizimki 2.6. FC'ler de birbirine çok yakın. Evet. Formasyonlar birbirine çok yakın. Karşı taraf şöyle bir yanlış yaptı bu seferberlikte. Saldırırken Jero yerine Flint de saldırdı. Ama o bunun denemelerinden bir tanesiydi. Yani alamayınca her tuşa basmaya başladı. Evet. Her şeyi denemeye başladı. Ama hani statlara bakıldığı zaman burada nişancı öldürücülüğümüz birbirine çok yakın olmasına rağmen 1408'e 1393 nişancı sağlığı olayı götürdü. Yani 1418 nişancı sağlığı onun 1317 mızrakçı öldürücünü counterlamış oldu bir Evet. nevi. Nişancı saldırısı farkı da çok fazla var abi. O da öldürmelerde çok büyük Tabii faktör ki. olmuştur. Çünkü rakibinki 800. Oyunun başındaki bu 200-300 istatistikler ciddi fark yaratıyor rakiple kafa kafaya. Ama siz nişancıdan olayı zaten gördüğümüz kadarıyla götürmüşsünüz. Tebrik etmek lazım. Tebrikler. Arkadaşlar videonun altında siz de raporlarla ya da eşleşmeyle alakalı yorumlarınızı lütfen yazın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Yani buradaki bütün raporlarda işte mesela burada Jero ile saldırmış. Jero'da saldırmasında 600K bizim kalan 490'a düşmüş. Jero yaklaşık ona 100K'lık bir avantaj sağlıyor. Evet. Ama yine sonuç değişmiyor. Jero ile saldırınca tabii nişancı saldırısı onun 905'lere çıktı. Ama yine hala şey kadar iyi değil. Yani benim buradan yeni başlayan ya da şey yapacak arkadaşlara söyleyeceğim şey şu. Bunlar bizim arkadaşlar ikinci hesaplarımız. Biz 28-20'de hesap açtık. O zaman oyunu bilmiyorduk. Sağ olsun Black Ted Çağrı sayesinde ilk bilmediğimizi fark etmiş olduk. Sonra kendimiz bir sürü denemeler yaptık. Yani Black Ted'in videoları bizim için temel oluşturdu. Olayın mantığını anladık. Sonra kendimiz üzerimizde Garnizon'da sayısız test yaptık. Yani Garnizon'a atıyoruz. 4 arkadaş farm account'a geçiyor. Onlar seferberlik açıyorlar. Biz savunma yapıyoruz. Yani denemediğimiz formasyon şey kalmadı. Sonunda oyunun mekanizmasını anladık, mantığını anladık, mekaniğini anladık. Ve bununla alakalı dedik ki biz karşı tarafın rakibine göre strateji geliştirmemiz lazım. Karşı taraf ne bastı? Mızrakçı bastı. Belli mi? Belli. Ben de dedim ki ben bu seviyedeki bütün birikimi o zaman nişancıya basmam lazım. Başka türlü ben bununla baş edemem. Yoksa bu beni mahveder. Ve riskli bir şey yaptım. Aslında gidip buradan kahramanlara geleyim. Panik yapıp Jeronimo'nun her şeyini fullleyebilirdim. Evet. Yani şu iki çaprazı da fullleyebilirdim. Bu paniğe kapılmadım. Dedim ki yani benim nişancı oynamam lazım. Temiz bir oyun çıkartmam lazım. Nişancım benim eğer sağlığı düşük olursa bu adamın mızrakçısı benim nişancıya yaşam hakkı sağlamayacak. Ve böyle bir karar aldım. Yatırımı buraya yönlendirdim. Şimdi gelip raporlara bakınca hakikaten inanılması zor. Yani karşı tarafın harcadığı paraya bakın. Bu hesaba bakın. Sonuçta çok açık ara farklı bir şey var. Ne derler onun adı? Zafer mi derler işte. Evet Karşı Zafer. taraf ciddi oranda yenildi. Yani bunun için de buradan Çağrı sana çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah Oyunu abi. bilmediğimizi sizin sayenizde fark etmiş olduk biz. İlk defa 28-20'deyken. Ya bu arada bu şey durumu beni çok mesela mutlu etti. Biz seninle bugün tanıştık. Bu videoyu çekmeden yarım saat önce. Ee, Daha önce hiçbir şekilde ne sesli olarak ne de mesaj olarak konuşmadık diye hatırlıyorum. Yoksa unutmazdım abi. Çok şey bir ses tonum var çünkü akılda kalıcı.
Hani kanalıma attığım böyle videoların insanların işine yaraması ki Orsuncudaki hesabını bırakıp farklı sunucuda tekrar yatırım yapıp böyle şekilde hesap yapıp bir de bunun başarılı olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. En azından kanal açarkenki hedefim şuydu. Ben oyuna başladığımda paramı çöpe attım, zamanımı çöpe attım. Başka insanlar yapmasın. Çünkü bu oyunu bilerek oynadığında ve hesabını düzgün bir şekilde geliştirdiğinde çok daha keyifli. Bunun da sonuçlarını bu videoda aslında görmüş olduk. Bu bir nevi benim için bir başarı aslında. O yüzden kendimi tebrik mi edeyim artık bilemedim ama gerçekten bu duygu çok güzel. Senin bu Yok zaten başarın beni inanılmaz bir şekilde mutlu ediyor abi. Teşekkürler yani. yok Videoları zaten biz izlediğin de için, ya dedik uyguladığın ki için. evet, yok yani biz de yani hem teşekkür ederim hem tanışmış olalım diye Evet, bizim arkadaşlar mesaj attı, sağ olsun sen de hemen geri döndün. Bizi kanala davet ettin, videosunu evet, çekmek için hızlı bir şekilde aksiyon aldın. Biz burada transferler bir ay sonra açılacağı zaman oyunu bilinçli bir şekilde oynamak isteyen, yatırımını çöp yapmak evet, istemeyen, iyi bir ekiple bunu oynamak isteyen arkadaşları da eyaletimize bekleriz. Buyurun gelin. Bu oyun ekip sayesinde zevkli. Bizim 5 kişilik bir çekirdek kadromuz var. WhatsApp grubumuz var. Devamlı muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. evet. Ve hepsi kendini geliştirmeyi seven, oyunu, matematiğine göre oynamaya çalışan insanlar ve bu sayede biz bu ilk eşleşme olduğu zaman ilk başta şey yaptık. Ya dedik bu nasıl adaletsiz eşleşme? Böyle şey olur mu? Hani oyun ne kadar adaletsiz, matchmaking sistemi düzgün çalışmıyor. Sonra oturduk dedik ki yani en fazla ne olabilir? Yeniliriz. Biz dedik ki bunu kendimizi geliştirmek için arkadaşlar bir fırsat olarak görelim. Yani karşımıza ayarsız harcayan, benim kudret 150-180 milyon, adamınki 530 milyon. Yani şuradan şimdi bir daha açıp göstermek istiyorum. Biz hala bakıp bu adamı nasıl yendik diye düşünüyoruz. Muhtemelen o da Dedik ki ya dedik sana bakıp şey diyordur. Ben bunlara nasıl yenildim diye düşünüyordur zaten. evet, o da Evet, yazdı zaten. Dedi ki biz de hala nasıl yenildiğimizi anlayamıyoruz dedi. Demek ki daha evet. fazla para harcamamız lazım. İşte Yani o olayı bağladığı olayı yer de para. komik. Evet. Yani şimdi bu yeni transfer olmak isteyen, eyalet arayan arkadaşlar da eğer bu yakınlardalarsa, bu menzilin içindelerse Kimle iletişime transfer geçsinler menzili, abi? Bu bize bir şehir eee, gösterebilirsen bir hani oyunda tabii daha ki aktif böyle mesajlara cevap verebilecek bir arkadaş olursa özellikle çok tabii iyi bizim olur. TR 3x diye şurada ben hesabını göstereyim. TR Tamam. 3x. Arkadaşlar ben hemen şey Eee, yapayım abi. 3700. sunucu. Koordinatlar X 521, Y 777. Oyundaki ismi Trex PHX diye 84 milyon gücü olan. Tabii siz video izlediğinizde ne kadar gücü olur bilmiyorum ama ya da bu ayağı konumuna gelip ittifakta R4 mü R5 mi arkadaşımız? evet, Oradan R4. evet, Trex'e ulaşıp mesaj atabilirsiniz. Transfer için iletişime geçebilirsiniz. Yakın bir zamanda da 3700'lere yavaş yavaş 4000'lere doğru transferler geliyor. Hatta buradan senin aracınla ben de ufak bir reklam tanıtım tarzı bir şey yapayım abi izninle. Tamam. Arkadaşlar sizde en güçlü hesaplar ya da geleceğin yıldızları, depo savaşları, en iyi hesaplar, en kötü hesaplar ya da kanalımdaki herhangi bir içeriğe ya da yeni bir içerik oluşturmak isterseniz şöyle bir fikrim var diye bana Telegram, Discord ya da Instagram hesaplarımdan mesaj atıp içerik hakkında şey yapabilirsiniz ya da bu içeriklerime katılabilirsiniz. Herkese yerimiz her zaman var. Bu şekilde sohbet üzerine videolar çekiyoruz. Sizleri de bekleriz. Abi peki bu oyunla tanışma sürecim ve bu oyundaki hedeflerini sormak istiyorum. Şimdi şöyle, öncelikle ben, sana teşekkür etmek istiyorum. Bunu bir cemiyete dönüştürdüğün için. Yani neticede bu bir, oyun, mobil bir oyun ama, bu oyunun en keyifli tarafı değişik insanlarla, tanışma şeyi var. Mesela, Deniz, şurada hesabını göstereyim, Deniz diye. Evet. Deniz Bursa'da oturuyor. Ben de eşimle birlikte Uludağ'a tatile gittim. Deniz'le mesela orada, hani, realde buluşma diyorsunuz ya, Evet. realde buluşmuş olduk. Sağ olsun bize, işte, yemek ısmarladı, oturduk, muhabbet ettik falan. Çok hoşuma gitti. Yani, hani, oyunda tanıştığım ve bizim bu 5 kişilik ekipten olan kişiyle ben Bursa'ya ailemle tatile gittiğim zaman görüştüm. Hatta 2 kere görüştüm. Bir daha gittiğim zaman bir daha görüştüm. Hani, bu oyun bence en keyifli tarafı, değişik insanlarla tanışmak, muhabbet etmek ve bağ kurmaya vesile oluyor. Bu çok keyifli bir tarafı. Burada da sen öncülük etmiş oluyorsun. Bu açıdan ben de bütün oyuncular adına, sana çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler abi. Bu benim de en sevdiğim kısım. Ben de YouTube'dan birçok kişiyle tanıştım ve gerçek hayatımda çok fazla görüşüyorum, iletişimdeyim.
Bence de oyunun en güzel kısmı bu iletişim bence de. İnsanlarla tanışma çok keyifli. Evet, sorunun cevabına gelince ben hani eşimle birlikte bu oyunu oynuyorum. İşte 3 tane çocuğumuz var. Eşim benim çocuk doktoru. Ben tasarımcıyım. Yani böyle hani bizim için bu bir hani aile aktivitesi, güzel bir Evet. aktivite. Akşamları oynuyoruz. Benim oyundan beklentim dediğim gibi sosyallik, muhabbet, kafayı çalıştırıp bizden daha güçlü rakipleri yenmek, bunun keyfini yaşamak. Hani bir satranç gibi bu oyun. Bu arada hani yeni başlayan oyunculara sen biraz önce söyledin, ben tek altını çizmek istiyorum. Ya bu bir pay to win oyun mudur? Evet, pay to win oyundur, doğrudur. Ama her pay eden win edemez bu oyunu. Bunun altını çizmek istiyoruz. Bu videonun topiği bu zaten. Bunu paylaşmaya değer kılan da bu. Yani 530 milyonluk Suudi Arabistan'da yaşayan bir oyuncu, yani para problemi olmayan bir oyuncu, Türkiye'de yaşayan bir 180 milyonluk üçte biri, dörtte biri bir oyuncuya yeniliyorsa bu oyuna tam olarak da pay to win diyemeyiz. Akıllı yatırım yapanlar ve ekibi olanlar bunu kazanabilirler. Yani dolayısıyla kimse ya ben yatırım yapmadım ya da çok az yatırım yapabiliyorum, bütçem yok, oynamaya değer mi, değmez mi diye düşünmesin. İyi bir ekibiniz varsa, iyi bir aletteyseniz, iyi bir klandaysanız oyun sizin için çok keyifli olabilir arkadaşlar. Enseyi karartmayın, canınızı sıkmayın. İyi bir ekip bulmak için gayret edin. Yeni eyalette başlamakla alakalı çekinceniz olmasın. Eski eyaletinizden memnun değilseniz ya da sıkıntı yaşıyorsanız biz 28-20'deydik. Çok toksik bir eyaletti. Biz yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik. Yatırım da yapmıştık. Dedik ya önemli değil. Yani toksik bir eyalete gelişip yatırım yapmaya devam edecekse zarar neresine dönerse kârdır diye düşündük. Yeni bir eyalette yeni bir hesap açtık. İyi ki de böyle bir şey yapmışız. Hem doğru yatırımla hesabı doğru bir şekilde yönetmiş olduk. Daha az para harcayarak daha iyi bir hesap yapmış olduk. O yüzden, hani, yeni başlangıçlardan arkadaşlar bence korkmasınlar. 3000'lerde Çağrı'cığım sen de söylediğin gibi bir sürü Türk oyuncu var. Bence onlar da bizim gibi ilk açtılar, acemilik yaşadılar, sonra seninle tanıştılar. Yeniden dediler ki ya eski hatamızı düzeltmeye çalışmaktansa yeniden başlamak daha kolay olur Evet. diye düşündüler bence. O yüzden biz yeni oyuncular varsa buraya bekleriz. Oyundan bizim beklentimiz eğlenmek, keyifli vakit geçirmek, sosyallik, paylaşım ve hayat zaten yeterince gündüz vakti yorucu, koşturmacası, stresi, bilmem nesi. Akşam şöyle oyun açalım, çayımızı, çorbamızı alalım yanımıza, kahvemizi içerken muhabbet edelim istiyoruz. Bu kadar. Kesinlikle çok güzel. Peki illa mesela şey midir abi? Yorumlarda merak eden soran olur. Hani 3700 kalıcı mı? Biz illa burada bir şeyler mi yapacağız yoksa böyle kemik kadronuzla siz de bir yere gidebilir misiniz ilerleyen zamanlarda? Ya, onu tabii bilmiyoruz ama bunun, bir geçmişi var. Bu eyalete biz ilk geldiğimiz zaman birkaç tane klan vardı. Onlar huzursuzluk çıkartıyordu. Hı hı. Biz 28-20'den tecrübeliydik. Dedik ki biz bu huzursuzluk çıkartan klanlarla SVS kazanmamız mümkün değil. Hani, çünkü onlar birlik beraberliğin önüne geçiyorlar. Daha bireysel oynuyorlar. Evet. Daha farklı hesapları var ve biz onlara savaş açtık. Onları götürdük eyaletten ve huzuru tesis ettik. Bu yaklaşık bir aylık bize bir maceraya ve biraz geri kalmamıza, Sebep bedel oldu. olarak yansıdı ama sonucu güzel oldu. 2 SVS'nin ikisini de kazanmış olduk. Çok iyi. Çünkü SVS kazanabilmek için sen benden daha iyi bilirsin. Eyaletin birlik olmasından başka çare yok. Karşında çünkü yığınla oyuncu geliyor. Bütün eyalet karşında. Sen tek kişi ya da 5 kişi, 3-5 kişi yapabileceğin bir iş değil o. Hani olacak bir Evet. şey değil. Eyaletin birlik olabilmesi için de, baştan bir kişi etrafında, bir bale etrafında eyaletin toplanması gerekiyor. Adam seni, "Yok kardeşim ben toplanmayacağım, ben kafama göre oynayacağım, SVS neymiş, ben hazırlık diye bir şey tanımıyorum, ben hazırlıkta harcarım öncesinde, hazırlık benim umurumda değil." diyen bir klan varsa eyaletinde geçmiş olsun. Sen SVS'yi unut, başarılı olmayı unut, takım oyununu unut. O yüzden 3700'ü biz burayı, iyi dizayn ettiğimizi düşünüyorum. Buradaki bütün klanlar NAP var, rotasyon var. Biz kaleyi alalım derdinde değiliz. Her hafta bırakıyoruz başka bir klana, ve SVS hazırlıkta en yüksek puan yapan klana veriyoruz şeyi, Başkanlığı. eee, başkanlığı veriyoruz. Ona çok motive oluyorlar, biriktiriyorlar falan. Hani, burada iyi bir sistem kurduğumuzu düşünüyoruz. Buradan taşınsak, hani, orada yeni gideceğimiz yerde
bir sıkıntı olabilir. Niye taşınalım? O da ayrı bir soru işareti. Yok, Ya ben burada merak ettim, keyifliyiz, sordum sadece, mutluyuz. evet. Ya biz bunun acısını çektik çünkü bunun bedelini ödedik. Bir daha Evet. böyle bir bedel ödemek çok bizim için mantıklı değil. Ama burası güzel bir ortam. Kavga yok, gürültü yok, birbirine saldıran yok. NAP var, rotasyon var. Güzel. Herkes birbirine saygılı. Yeni gelecek olan oyuncularla da eyaletin daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Çünkü biz 28-20'de oynarken şeyin eksikliğini çok hissettik. Eyalette hep problem vardı, hep savaşlar vardı. Ya keşke bir birlik için eyaletimiz olsa biz seve seve rahatlıkla kazanırdık dediğimizi çok yaşadık. Burada onu sağladık. Bunun çok kıymetli olduğunu da biliyoruz. Eyalet eğer toksikse seve seve mümkün değil kazanılması. Evet, kesinlikle katılıyorum. Takım oyunu, savaşlar, bence çoğu şeyde başarmışsınız ve umarım gücünüze güç katarak da ilerlersiniz abi. Unutmadan yorumlarda bunun geleceğini adım gibi eminim. Çantaya niye bakmadık diye birkaç arkadaş soracak. Onlar sormadan ben çantaya bakabilsek çok sevinirim. Merak ediyoruz. Bir şey Şimdi kalmamış gibi pek duruyor ama aşağı doğru inersek bakalım abi. yok, çantada hiçbir şey yok. Biraz Bu seve seve de hızlanalım. hepsini harcadık. Evet. Burada bir şey söylemek istiyorum ben, şeyleri. Arkadaşlar bu savaşı bizim kazanmamızın bir numaralı sebebi karşı tarafın balinasının bundan önce Kasya etkinliği vardı. Evet. Hemen işte 2 hafta önce biliyorsun şeyde, sen de yayınını yapmıştın. Orada, sen söylemiştin, "Ya arkadaşlar elinize kalem kağıt alın, ne alacağınıza ne almayacağınızı yazın ki sonunda boşa düşmeyin." diye. Bizim arkadaşımız bunu yapmadığı için Evet. şunlar 99'da kaldı. Mitik parçası muhtemelen yetmedi. Evet. Şimdi ben çantamın boş olmasını, övünerek karşılıyorum. Çünkü ben oturdum, hesabını kitabını yaptım. Neye ne kadar harcayacağım, hangi ekipmanımı geliştireceğim, kaç mitik gidecek, işte giden mitiğin 1/4'ü, mitrilin 1/4 oranında mitik gidecek, şu kadar esans taşı gidecek, buna bu kadar yine mitik gidecek. Ben Kasya'daki bütün almam gerekenleri ona göre aldım ve hepsi, yani, son kuruşuna kadar şeydi, harcanmış oldu. Evet. Şimdi o daha çanta sonu muhtemelen dolu bir darboğaz yaşadı. Bitiremedi. Belki bitirebilseydi bunları, mitikleri yapabilseydi statlarda belki çok daha farklı bir yerde olacaktı. Yani yaptığı yatırımı da bir de böyle değerlendirmek lazım. Evet, dünya görünümü almış, evet, çok para harcamış ama bana göre çantada kalan yatırım ölü yatırım. Yani ben bunu SVS'de kullanamaktan sonra çantamdaki yatırımın kime ne faydası var? Kesinlikle balina bir hesabın çantasında SVS bittiği anda çantanın boşalması gerekiyor. Hani düşük yatırımlı oyuncular için bunu kesinlikle iddia etmiyorum ama balina oyuncu için söylediğin şeye kesinlikle katılıyorum abi. Bir de biz oyunun başındayız. Hani sonlarına doğru olsam çantam çok dolu olabilir, şey olabilir ama zaten oyunun başında paketler çok pahalı, paketler çok az şey veriyor senin dediğin gibi. Evet. Burada da yani çantada bir şeyim olsa ben bunu bir eksiklik olarak kabul ederim. Niye Evet. ben bunu harcayamadım ya da ben buna niye boşuna yatırım yaptım? Bunun yerine Kasya'da şunu alsaydım, tılsım yerine şunu alabilirdim, mitik yerine bunu alabilirdim diye. Hani Evet. bu benim işime yaradı diye düşünüyorum. Peki şeyi sorayım mı abi? Ondan emin olamadım. Sorayım mı sormayayım mı? 110 günde bu hesaba ortalama ne gittiği hakkında bir fikrin var mı, düşüncen? Vallahi yok ama az değil yani. Ama Ya, şöyle, böyle absürt rakamlar değil. Yani ben şöyle bir yol izledim. Fiyat bölü performans oyunu oynadığımı düşünüyorum. Zaten kudretimden belli oluyor. 190 milyon öyle yüksek bir kudret değil. evet. Hani ben nerede yatırım yapmaya değer? Ya yine senin videolarına teşekkür ediyorum. Sen videolarda söylemiştin. Arkadaşlar şu normal paketlere gelin, buralara bakın, bunu esas alın. Bunlar en kötü paketler. Evet. Hani bunları oranlayarak bulabilirsiniz. İşte burada şu pakete bunu veriyor, bu pakete bunu veriyor. Evet. Demek ki işte bu 200'lük paket 10 esans veriyorsa 10 esansın üzerinde ben 15-20 esans alan bir paketim varsa bunu çekebilirim. Bir de oturdum kendime liste hazırladım. Bana neler lazım? Bunlara göre bir şey yaptım. Nasıl derler? Alışveriş listesi oluşturdum kendime Evet. ve sadece şey paketleri aldım. Mantıklı, makul ve nispeten daha ucuz paketleri. Yoksa şu çok kolay bir şey. Aç buradan mesela topla hepsini yap. Hani Evet. ben oyuna verilen parayı ihtiyaçtan fazlasını şey görüyorum, gereksiz görüyorum. Bu benim görüşüm. Hani imkân meselesi de bununla alakalı olduğunu da düşünmüyorum.
Ya bu bir keyif meselesidir. Hep sen de yayınlarında söylüyorsun zaten. Evet. Hani ben keyif alabildiğim kadarı bu. Benden daha güçlü hesaplar var mı? Var. Olacak da zaten. Benim bir numara olmak gibi bir şeyim de yok. Hedef yok. Motivasyonum da yok. Evet. Yani en iyisi olayım, en çok parayı ben harcayayım, böyle bir şeyim de yok. Ben, minimum harcamayla maksimum keyfi alma modunda bir balina hesabı yapmaya çalıştım burada. 3. seviyesinde de kayıp da edebiliriz. Bu da bizim için sorun değil. Mücadele ederiz, uğraşırız. İşi çok iyi bilen bir balina gelir, çok iyi yatırım yapmıştır, bizi yener. Helal olsun deriz. Bükemediğimiz, bileği öperiz. Sorun Evet. yok yani, hani. Bu oyunda zaten şeye çok anlam yüklememek lazım. Ben yani açıkçası öyle düşünüyorum. Kazanıp kaybetmeye sürekli zaten hem her savaşınız ilk savaşınız hem de son savaşınız gibi derin bir düşüncesi var. Yani sürekli olarak tekrar ediyor. Bir şato, iki şato, 15 gün sonra farklı bir savaş, bir ay sonra bambaşka farklı bir savaş. Sürekli farklı ekipler, farklı insanlarla savaşacaksınız. Kazanıp kaybetmenin de çok bir anlamı mantığı yok. Önemli olan oyundan keyif almak. Arkadaşlarınla oynayabilmek. Tamamen tüm mesele bu. Yoksa bu sohbeti yarım saat yaptık ve bitti. İzledikten sonra ya da biz bunu konuştuktan sonra unutacağız. Bir ay sonra, 15 gün sonra bambaşka bir savaş hakkında konuşacağız. O yüzden her savaş bir kere hem ilk hem de son kez yaşanıyor deyip burada yavaşça Evet, noktalayabiliriz herhalde abi. evet. Ben çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğin için. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Buradan son kez arkadaşlara seslenmek istiyorum, Tabii lütfen. izninle. Tabii. Yani arkadaşlar, parayı doğru bir şekilde yatırırsanız bu oyun gerçekten çok keyifli bir oyun. Doğru arkadaşlar edinirseniz bu oyun kesinlikle bir klan oyunu. Bireysel olarak burada kesinlikle bir şey başarmanız mümkün değil. Ekibinizin olması lazım. Şunun altını çizmek istiyorum. İnsanlar başarıyı yanlış yerde arıyorlar. Başarı şuradadır arkadaşlar. Bu insanlar, karşı taraf size bu kadar fazla seferberlik açtığı zaman, siz bu kadar kısa sürede, bu şeyi doldurabiliyorsanız, kaleyi doğru şekilde doldurabiliyorsanız bu kesinlikle ekibinizin başarısıyla alakalıdır. Yani bakın 16-26-26'da kale 874K, 27'de 1.000.000. Ondan sonra 33'te 743. Yani bu sizin ekibinizin, ne kadar koordine olup içeriye ne kadar takviye atabildiğiyle çok alakalı. Balina hesabınız çok güçlü, yatırımınızı iyi yaptınız, her şey çok güzel. Ama araya takviye atacak adamınız yok ya da yanlış takviye atıyorlar, oranı bozuyorlar, yanlış kahramanlar gönderiyorlar. Geçmiş olsun, oyunu kazanma şansınız yok. Yani bu oyunda başarılı olabilmek için, keyif alabilmek için mutlaka ve mutlaka iyi bir alet oynamanız gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka iyi bir, klanda olmanız gerekiyor ki yatırımınızın hem enerji hem, para olarak karşılığını alabilirsiniz. Diğer türlü, keyif alabileceğinizi çok ben düşünmüyorum. O yüzden taşınmak, transfer olmak, yeniden başlamak gibi opsiyonları eğer bulunduğunuz yerde mutlu değilseniz mutlaka değerlendirin diye ben arkadaşlara son kapanış tavsiyesi olarak iznini vermek isterim. Tabii teşekkürler abi. Teşekkür ederiz. Bu sunucudaki 3700'deki bu eyaletteki her arkadaşı da şimdiden tekrardan tebrik ederiz. Hem de herkese selam gönderelim. Onlara da çok Geldiğiniz selam için var. Çok teşekkür ediyoruz. teşekkürler abi. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenip yorum yapmayı ve kendi eyaletinizdeki ya da civar eyaletteki arkadaşlarınızı bizimle tanıştırmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.